Yeni bir videoya daha hoş geldiniz dostlar. Bugün Flutter Flow ve Figma'yı kullanarak Figma'da yaptığınız komponent tasarımlarını ya da arayüz tasarımlarını nasıl kolayca koda dökebileceğinizi göstereceğim. Şimdi varsayalım ki Figma'da bir komponent tasarımınız var. Şu an benim karşımda örnek bulunduğu gibi. Siz bu tasarımınızı koda dökmek istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız lazım onu göstereceğim. Şimdi Figma'da plugins kısmına gelip buradan Figma to Code diye aratmanız lazım ve daha sonra buna tıklıyorsunuz ve karşınıza yeni bir sekme açılıyor. Bu sekme açıkken komponentinizi seçip burada HTML, Tailwind, Flutter ve Swift UI var. Yani farklı yazılım dilleri için de bu plugin'i kullanabilirsiniz ama ben bu videoda size Flutter için olanını göstereceğim. Flutter'a geliyorsunuz. Daha sonra biz bunu Flutter Flow'da snippet olarak kullanacağız. Buradan kodu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra buradaki işimiz bitiyor. Şimdi Flutter Flow'a geçiyoruz. Flutter Flow'da burada boş bir projem var. Bu projede burada gördüğünüz Custom Code sekmesine gelip Add'e basıp yeni bir widget oluşturuyorum. Bu widget'ın adını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben Custom Widget koyuyorum ve daha sonra bu sağ üstte gördüğünüz We have boilerplate code. Yani bizim Figma'dan kopyaladığımız komponent'ın kodlarını import edebileceğimiz bir temel hazırlayacak bu bize. Buna tıkladıktan sonra buradan Copy to Editor diyoruz ve bu bizim için ayarlıyor boilerplate'i. Buradan aşağı geliyoruz. En sonki boş konteynerin bulunduğu yeri bu şekilde seçip Ctrl V yapıyorum ve kodumuzu yapıştırmış oluyor. Ve en sonki bu konteynerin bittiği satıra da gelip bir tane noktalı virgül ekliyorum sintaksın hata vermemesi için. Daha sonra ise bunu Save Widget diyorum ve buradaki çekiçli satırların bulunduğu ikona tıklayıp widget'ımı compile etmesini bekliyorum. Compile edildikten sonra artık tekrardan arayüz sayfama dönüp buradaki elmas tuşuna yani components tuşuna basıp sayfama ekleyebilirim. Buradan bunun genişliğini sonsuz yapıyorum. Yüksekliğini de 125 yapıyorum çünkü benim widget'ım için yeterli. Hatta 130 yapayım. Gördüğünüz gibi burada bize bir placeholder verdi. Ve Figma'daki widget'ımızın aynısını bize verdi. Şimdi farklı çözünürlüklerde görelim bir de projemizin komponentini. Bakın gördüğünüz gibi merkeze gelmiyor. Neden merkeze gelmiyor? Çünkü merkeze gelmesi için ayarlamadık. Merkeze gelmesi için ne yapmamız lazım? Buradan eklediğimiz konteyneri bulup başına center yazıp parantez açıyorum ve child 2 nokta ve en aşağı gelip önceki satıra bir parantez daha ekliyor. Açtığımızı kapatmak için. Save diyorum. Evet gördüğünüz gibi build'imiz tekrardan bitti ve ana sayfama döndüğümde artık bu widget'ın her çözünürlükte sayfanın ortasında yerleştirildiğini görebiliyorum. Bu şekilde Figma'da hazırladığınız tasarımları çok kolay, basit bir şekilde Flutter Flow'a aktarabilirsiniz. Bu Flutter Flow'un işte bu satır sütun olayından uzaklaşarak çok basit bir şekilde komponentlerinizi oluşturmanızı sağlayacaktır. Peki bunları nasıl gerçek bir programda kullanabiliriz? Tabii ki de bu Figma'da hazırladığınız bu placeholder, resim, yazı ve bu yazıları tabii ki gerçek bir programda olduğu gibi kullanmazsınız. Bir backend'iniz olur, o backend'den değişkenle çekersiniz. Mesela burada sürekli her ürün için $999 yazmaz. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Tekrardan Custom Code kısmına gelip widget'ıma geliyorum. Bu sağda Add Parameters adlı bir tuş var. Bu tuşa basıyorum ve daha sonra kendi isteğime göre bu değişkene bir isim veriyorum. Ben ürünümün adını göstereceğim şimdi size, yani bunu nasıl yapabileceğimi ve buraya gelip burada değişkenlerin tanımlandığı kısma gerekli bir değişken olan değişkenimi tanımlıyorum. Required this nokta değişkenimin adı ve sonra bir virgül, sintaksingin düzgün olması için. Ve daha sonra aşağıda gelip final string ürün adı yapıyorum ve ilk noktalı virgül koyuyorum. Eğer sonuna soru işareti koyarsanız
o değişkeni nullable yapmış olursunuz. Yani herhangi bir değer almadan da yoluna devam edebilir değişken. Ama nullable olmazsa kesinlikle bir değer almak zorunda olur. Biz burada bir component'ın bir kısmına bu değişkeni atayacağımız için nullable yapmayacağız değişkenimizi. Bunu yaptıktan sonra save'e tıklıyorum. Save ettikten sonra aşağı doğru geliyorum. Şimdi burada bizim placeholder'ımızın yazısını bulmamız lazım. Ana ekrana geliyorum, bakıyorum math course yazıyor burada. Placeholder olarak. Buradan aşağı geliyorum ve benim placeholder'ımı bulmam lazım. Gördüğünüz gibi burada math course'u buldum. Şimdi buraya gelip widget nokta ürün adı, yani değişkenimin adını yapıştırıyorum buraya ve bunu save ediyorum ve daha sonra compile ediyorum tekrardan. Evet, component'ım tekrar compile edildi. Şimdi tekrar ana sayfaya geliyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an component'taki o yazının olduğu kısım boş. Ben buradan istediğim değeri bu component'a atayabiliyorum ve artık sağ alttaki değişkenler kısmından ayarladıktan sonra yazdığım isim buraya gelecek. Tabi hala gerçek bir projede nasıl kullanacağımızla ilgili bir örnek olamaz. Çünkü elle giriyoruz bu değeri. Elle girmeyeceğiz. Belirli bir backend'den çekeceğiz. O yüzden bunun bulunduğu sütuna ben daha önceden hazırlamış olduğum ürünlerle alakalı collection'ı ekliyorum ve confirm yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu kendini çoğalttı. Şimdi de ben ürün adımı backend dokümanımdan ürün adı olarak seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi ben bunu seçtikten sonra artık bu komponentın her tekrarında benim backend'imdeki yeni bir listeden ürünü çekecek. Siz bunu buradaki resim için de tekrarlayabilirsiniz. Buradaki yayınlayıcı kısmı içinde ya da kendi oluşturduğunuz widget'ın herhangi bir özelliği içinde yapabilirsiniz. Bu videoda Figma'daki tasarımlarınızı çok basit bir şekilde koda döküp gerçek bir uygulamada nasıl kullanabileceğinizi anlattım. 10 dakikada siz de kendi widget'larınızı hayata geçirebilirsiniz ve uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.